Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkideleri yaz ayında canlı tutabilmenin püf noktalarından bahsedeceğim. Orkidelerinizin yazın yapraklarının sararıp çiçeklerinin dökülmemesi için yapmamız gereken bazı püf noktalar var. Bugün özellikle hem yaprak bakımı, hem kök bakımı, hem de yeni çiçek dalı çıkarabilmek için yeni bir gübre tarifi sizlere vereceğim. Özellikle yaz aylarında aşırı sıcaklıktan dolayı orkide yapraklarında sararmalar, çürümeler, çiçeklerde solmalar olabiliyor. Bunların önüne geçmek mümkün. Hemen sizlerle özellikle sıvı bitki besini için kullanacağım besini de paylaşmak istiyorum. Bugün gübre için soğan kabuklarından faydalanacağız. Soğan kabuğu orkidelerinizdeki birçok hastalıkları ve böcekleri giderir. Soğan kabuğu içerisindeki antioksidan özelliği sayesinde bitkilerin daha canlı ve sağlıklı olmasına yardımcı olur ve aynı zamanda böcekleri de bitkilerden uzaklaştırır. Büyük yapraklı bitkilerde böcek problemi varsa soğan kabuğu suyu mutlaka yapraklarına sıkın. Soğanın kabuklarını bu şekilde ayırdım. Şimdi bu kabukları bir cam şişenin içerisine koyacağım. Kaynar su üzerine koyuyorum. Kaynar su üzerine koyduktan sonra kapağını kapatıp bunu 2 gece bekleteceğim. Ben evdeki çiçeklerime göre ayarladım. Yani bu kullandığım miktarı sizler azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Bu yüzden sizlere kesin bir ölçü vermiyorum. İstediğiniz kadar soğan kabuğu kullanabilirsiniz. Elimde gördüğünüz orkidenin yaprakları gayet sağlıklı görünüyor. Canlı ve parlaklar. Hemen saksı içindeki köklerine bakıyorum. Saksı içindeki kökleri de gayet sağlıklı, yeşil ve aktif. Bu orkidemizin sağlıklı olduğunu gösteriyor. Böyle bir orkidenin çiçek dalı yoksa nasıl çiçeklendirebiliriz? Hemen ilk yapmamız gereken birinci püf nokta, önceden çiçek döktüğü dalın budamak. Bunlar dolu boğumlar, yani içinden yeni çiçek dalı çıkabilir. Bunlar da boş boğumlar, çiçeği dökülen boğumlar. Budama yaparken dolu boğum ile boş boğum arasından keskin bir makas ile kesiyoruz. Kestikten sonra ikinci püf nokta, kesilen yerden orkidenin öz suyunu kaybetmemesi için toz tarçın kullanıyorum. Toz tarçın özellikle içinde bulunduğu antioksidan özelliği sayesinde bu tarz orkide bakımlarında çok fayda sağlıyor. Bakın, kesilen yerin kısa sürede kurumasına yardımcı olacak ve böylelikle yeni çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştıracak. Bu da yine elimde bakın bulunan bir orkidem. Bu orkidemin bu kestiğim dalları, kesilmeyen dalı ise gördüğünüz üzere sararmaya başladı. Bu yüzden orkidelerde kesinlikle budama işlemini geciktirmeyin. Mutlaka orkideniz çiçeklerini döker dökmez hemen budama yapın. Evet, şimdi budama işlemi yapacağım. Gördüğünüz üzere sararmanın bittiği yerden kesiyorum. Fakat kestiğim zaman kurumanın devam ettiğini gördüm. Bu yüzden bakın, yeşil olan yeri görünceye kadar kestim. Yine aynı şekilde üzerine toz tarçın dökeceğim. Zaman ile toz tarçın döktüğümüz yerler kuruyacak. Ve daha önceden 2 gece beklettiğim soğan suyum hazır. Bakın, rengi bu şekilde kırmızı. 2 gece beklettikten sonra artık bunu çiçekleriniz için kullanabilirsiniz. Bakın, rengi bu şekilde kırmızı oluyor. Ölçü olarak bir bardağın 1/3 kadar koydum. 1/3 soğan suyu, 2/3'si de normal su koyacağız. Evet, hazırladığım soğan kabuğu suyunu
3 farklı yöntem ile orkidelerde kullanacağım. Hem gübre olarak hem de yapraktan gübreleme ve yaprak temizliği ile ilgili 3 farklı yöntemde nasıl kullanacağımı sizlere göstereceğim. Hemen birinci yöntemime geçelim. Birinci yöntemde orkidelere direkt gübre olarak verme. Ben yarım çay bardağı kadar, yani sizlere 5 yemek kaşığı kadar orkidelerinize her bir saksıya soğan suyundan verebilirsiniz. Ve soğan suyu kullandığınız zaman bakın orkideleriniz bu şekilde bol bol çiçekli olacaktır. Çünkü soğan suyu orkide köklerinin daha sağlıklı olmasına yardımcı olur. Bu karışımı ayda bir kere orkidelerinize ya da evdeki bütün çiçeklerinize verebilirsiniz. İkinci metoda geçelim. İkinci metotta orkide yapraklarını bunun ile sileceğiz. Bu yöntemde orkide yapraklarını dezenfekte edeceğiz. Soğan kabuğu suyu orkide yapraklarında oluşabilecek hastalık ve böcekleri uzaklaştırır. Eğer orkidelerinizde yaprak hastalıkları varsa bu tarz sıvı bitki besinlerini düzenli olarak kullanmanız gerekiyor. Haftada bir ya da 2 haftada bir orkide yapraklarını bu şekilde silebilirsiniz ve böylelikle orkidelerinizin yaprakları daha canlı ve sert olacaktır. Bu orkidemin zaman içerisindeki gelişimini sizlerle paylaşacağım. Evet, üçüncü yöntemimize geçelim. Üçüncü metotta orkide yapraklarına direkt sıkarak gübreleyeceğiz. Eğer orkidenizin yaprakları bu şekilde sağlıklı değilse, bir hastalık varsa ya da bir trips böceği ya da kırmızı örümcek ya da unlu bit varsa bu tarz hastalıklardan korunmak için ayda bir kere bu şekilde orkidenin yapraklarına sıkabilirsiniz. Fakat eğer bu hastalıklardan biri varsa bunları daha sık, yani haftada bir kere orkidenin hem yapraklarının üstüne hem de özellikle gövde ve yaprak altlarına sıkmanız gerekiyor. Kökler daha sağlıklı ve güçlü olacaktır. Bu karışımı sıktıktan sonra mutlaka bol hava alan bir yerde birkaç saat bekletmeniz gerekiyor. Silmiyoruz, kurutmaya bırakıyoruz. Sizleri sonuçlarla baş başa bırakmadan önce eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Ve bol bol yorumlar yaparak yorumlar kısmında sorularınız varsa sorabilirsiniz. Videolarımı sevdiklerinizle paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasına da yardımcı olabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.